Merhaba, bugün sizi insanlık tarihinin en sarsıcı metinlerinden birine götüreceğim. Romalı şair Lucretius'un ölümsüz eseri Varlıkların Doğası üzerine. Bu sadece bir şiir değil, çok daha fazlası. Bu eser, korkunun tam kalbine inen ve aklı bir meşale gibi kullanarak zihnimizin en karanlık köşelerini aydınlatmayı amaçlayan cesur bir manifesto aslında. İşte Lucretius'un savaştığı şey tam olarak buydu. Korkunun ve batıl inançların zihnimizi esir alması. Ona göre bizi asıl perişan eden şey dışarıdaki zorluklar falan değil, kendi zihnimizin içinde yarattığımız o karanlık gölgelerdi. İşte bu da kaynağımız. Düşünsenize, Lucretius hakkında bildiğimiz neredeyse her şey, ölümünden sonra yarım kalmış halde bulunan bu tek bir şiire dayanıyor. İnanılmaz değil mi? Peki bir insanı dünyayı değiştirmek için böylesine tutkulu bir ciddiyetle yazmaya iten ne olabilir? İşte o cevap bu eserin her bir satırında saklı. Hadi o zaman ilk adımı atalım ve Lucretius'un felsefesini kurduğu o zemine, yani çevresini saran o korku dolu dünyaya bir bakalım. Lucretius'un yaşadığı zamanın psikolojisini bir gözünüzün önüne getirin. Her fırtınanın, her hastalığın tanrıların bir cezası olarak görüldüğü, çürümüş ve yozlaşmış bir batıl inanç sisteminin hakim olduğu bir dünya. İnsanlar hayatlarını sürekli bir endişe içinde, acaba yanlış bir şey mi yaptım diye düşünerek geçiriyordu. Şiirde geçen bu dize aslında trajik bir mite gönderme yapıyor ve dini korkunun insanları ne kadar korkunç şeylere itebileceğini çok acı bir şekilde gösteriyor. Yani Lucretius için felsefe bu tür kötülüklere karşı adeta bir başkaldırıydı. Çünkü ona göre asıl günah cehaletin ve korkunun ta kendisiydi. Peki Lucretius bu karanlığa karşı neyle savaştı? İşte onun meşalesi. Yunan filozof Epikuros'tan aldığı o müthiş fikir, yani evreni akılla ve maddeyle anlama çabası. Her şey ama her şey işte bu basit ilkeye dayanıyor. Hiçbir şey ilahi bir güç tarafından hiçlikten yaratılamaz. Lucretius'a göre evren dediğimiz şey tanrıların bir oyunu değil, ezelden beri var olan ve sonsuza dek var olacak o minicik bölünemez parçacıkların, yani atomların boşluktaki sonsuz dansından başka bir şey değil. Lucretius'un dehası da tam olarak burada parlıyor zaten. Atomlar gibi gözümüzle göremediğimiz gerçekleri kanıtlamak için gündelik hayattan gözlemleri şiirsel birer delil olarak önümüze koyuyor. Bu yaklaşım müthiş gerçekten. Bir heykelin elinin binlerce dokunuşla yavaş yavaş aşınması, gözle göremediğimiz o parçacıkların sürekli hareket halinde olduğunun en somut kanıtı değil de nedir? İşte bu fizik teorisinin nasıl özgürleştirici bir ahlak felsefesine dönüştüğünü görüyorsunuz. Eğer evren tanrıların keyfine göre değil de basit doğa yasalarına göre hareket eden atomlardan oluşuyorsa, o zaman ilahi bir cezadan korkmanın ne anlamı var ki? Çakan bir şimşek Zeus'un öfkesi değil, sadece doğanın bir olayı. Ve bu düşünce zinciri bizi onun belki de en radikal argümanına getiriyor. Atom teorisini alıp insan benliğinin tam kalbine, yani ruhumuza uygulaması. Bu, o zamanın hakim inancına resmen bir meydan okuma. Lucretius diyor ki, hayır, ruh bedenden ayrı, ölümsüz, ilahi bir şey değil. Tam tersine, o da atomlardan yapılmış, maddi bir şey. Tıpkı elimiz, kolumuz gibi vücudumuzun bir parçası. Ruh, gizemli bir öz falan değil, bedenin bir organı sadece. Bu dizeler aslında onun felsefesinin temelini özetliyor. Zihin ve beden ayrı şeyler değil, diyor. Onlar birbirine öyle bir bağlı ki tek bir ölümlü varlık oluşturuyorlar. Düşünün, beden hastalanınca zihnimiz de zayıflar. Zihnimiz endişelendiğinde bedenimiz titrer. Biz bölünmez bir bütünüz. İşte bütün bu argümanlar bizi Lucretius'un projesinin zirvesine, o en tepe noktasına taşıyor. İnsanlığın en eski, en büyük korkusuna, yani ölüme getirdiği o sarsıcı çözüm. Mantık bizi tam olarak şu soruya getiriyor. Peki, eğer ruhumuz da bedenimizle birlikte ölüyor, atomlarına ayrışıyorsa, ölümden sonra ne olacağından neden korkalım ki? Ve işte Lucretius'un o devrimci cevabı. Ölümden sonra acı çekemezsin. Çünkü sen artık sen olarak var olmayacaksın. Bu yüzden ölümden sonraki ceza korkusu tamamen mantıksız. Bakın ne kadar basit bir mantık. Ölüm, yaşayanlar için bir şey ifade etmez çünkü onlar yaşıyor. Ölüler için de bir şey ifade etmez çünkü onlar artık yok. Ölüm korkunç bir geçiş değil, sadece bilincin sonu. Mutlak bir yok oluş. Şiirde öyle bir an var ki,
Bizzat doğanın kendisi dile geliyor ve adeta insanlığı azarlıyor. Diyor ki, neden doymuş bir misafir gibi ziyafet sofrasından kalkıp huzurla dinlenmek yerine hayata korkuyla yapışıyorsun? Doğa, cömertçe verdiklerini geri alırken bizim bu şikayetlerimize bir anlam veremiyor. Lucretius'un dehası burada bir kez daha kendini gösteriyor. O meşhur yeraltı dünyası işkenceleri var ya, Sisyphos'un taşı, Tityos'un ciğeri. Lucretius bunları alıyor ve diyor ki, bunlar ölümden sonraki cezalar değil, bu hayatta kendi kendimize çektirdiğimiz azapların ta kendisi. Yani cehennem, öldükten sonra gidilen bir yer değil, korkuyla, hırsla, kıskançlıkla dolu bir zihnin içinde bulunduğu durumdur. Peki, Tanrı ve ölüm korkusundan kurtulduk diyelim, geriye ne kaldı? Nasıl yaşamalıyız? İşte bu soru bize Lucretius'un felsefesinin asıl hedefine, yani o meşhur dinginlik arayışına getiriyor. İşte Lucretius'un felsefesinin bize vaat ettiği şey bu. Ataraksiya. Yani her türlü endişeden, varoluşsal kaygıdan arınmış, tam bir sükûnet hali. Bu hissizlik demek değil, bu fırtınalı bir denizdeyken güvenli bir limanda olmanın verdiği o derin huzur hali. En büyük korkularımızı akılla yendiğimizde basit zevklerle dolu huzurlu bir yaşam mümkün hale geliyor. Onun ahlak felsefesinin temeli de çok basit aslında. Gerçek zenginlik para ya da güç değil, bitmek bilmeyen arzuların yol açtığı kaygıdan kurtulmaktır. Lucretius bize şunu hatırlatıyor. Temel ihtiyaçlarımız aslında çok az ama isteklerimiz sınırsız olabiliyor. Mutluluğun anahtarı daha fazlasını elde etmekte değil, daha azına ihtiyaç duymakta gizli. Ve işte 2000 yıl öncesinden gelen bu Romalı şairin arayışı bizi tam da bugünümüze, kendi modern kaygılarımıza getirip bırakıyor. Kendimize sormamız gereken soru şu: evet, belki artık antik tanrılardan korkmuyoruz ama onların yerine yeni korkular, yeni kaygılar koymadık mı? Ölüm korkusu, hayatın anlamını bulma çabası, bunlar hala varoluşumuzun tam merkezinde değil mi? Belki de Lucretius'un aklın ışığıyla korkuyu yenme çağrısı bugün her zamankinden daha geçerli.